Garten of Banban'ın yeni bölümleri merakla beklenirken oyun hakkında birbirinden ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. Öyle ki her geçen gün karakterlerin hikayesini biraz daha öğreniyor ve bu gizemlerin ardında neler olduğuna daha da yakınlaşıyoruz. Hatta çok yakında çıkacak olan Garten of Banban'ın 5. bölümüyle hikayenin geçmişine dair birçok şeyi öğrenebileceğimizi de umuyoruz. Peki öyleyse gelin Garten of Banban 4'te fark etmediğiniz bazı detaylara hep birlikte göz atmaya başlayalım. Evet dostlar, ben Kaizen. Kanalımda bu gibi oyunları oynayarak gizemlerini çözmeye çalışacağız. Sen de bu gibi oyunları merak ediyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Görev tamamlandıysa devam edelim. Hatırlarsanız 4. bölümün sonunda Queen Bonselia'nın kahkaha atmasından sonra karnındaki kesesinden bir ışık yayılmıştı ve bu andan sonra bizim de asansöre doğru koşarak Jester'a yakalanmamamız gerekiyordu. Ancak bu sahnede Jester'ı atlatmayı başararak geri dönerseniz Queen Bonselia'nın yerinde olmadığını göreceksiniz. İşte burası oldukça garip. Çünkü en son yaramazların keseden çıkmaya çalıştığını ve Queen Bonselia'nın burada olduğunu görmüştük. Hatta oyunun 6. bölümü olarak yayınlanan fragmanında Queen Bonselia yerde yatıyordu ve karnı hareket etmeye devam ediyordu. Burada aklımıza takılan sorularsa şunlar: yaramaz kardeşler buradan çıkmayı başarabildiler mi? Yoksa biz Jester'dan kaçmaya çalıştığımız sırada birisi ya da birileri Queen Bonselia'yı başka bir yere götürerek yaramaz kardeşlerin çıkmasına engel mi oldular? Şu anlık bu soruya net bir cevap vermemiz mümkün olmasa da Queen Bonselia'nın yatmış olduğu yerdeki izlere bakarsak bu izlerle kraliçenin salonundaki izler oldukça benzer bir şekilde. Bu yüzden bu oyunun bir bug'ı olabilir ve bundan dolayı da kovalamaca sahnesi sırasında kraliçeyi göremiyor olabiliriz. Ya da gerçekten kraliçe buradan kaçırılarak başka bir yere götürüldü. Sizin düşünceleriniz neler? Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Yine 4. bölümde hatırlarsanız bir kısımda Şerif Toaster Bambanella'yı yakalayarak hapse atmıştı ve etrafı bowling labutlarıyla kaplıydı. İlk bakışta biliyorum ki birçoğunuz bu sahneye bir anlam veremediniz. Zaten hapishaneye her döndüğümüzde Şerif Toaster farklı kişileri yakalayarak buraya tıkmış oluyordu. Ama aslında biraz düşününce Bambanella'yı daha önce bu bowling labutlarıyla görmüştük. Garten of Banban'ın 2. bölümünde yaptığımız bir görevde Bambanella öğretmen olarak bize bazı sorular soruyordu ve biz de bu sorulara cevap vermeye çalışıyorduk. Sınıfta 3 ayrı grup vardı. Bunlardan ilki basketbol toplarıyla temsil edilen havalı çocuklardı. Diğeri ise kovayla temsil edilen sınıfa yeni katılan ve popüler olmayan çocuklardı. Sonuncusuysa işte hem 2. bölümde hem de 4. bölümde gördüğümüz bowling labutlarıyla temsil edilen zorba ya da kabadayı olarak adlandırabileceğimiz çocuklardı. Hatta yine 2. bölümde bowling labutlarıyla temsil edilen bu zorba çocukların arasında bir kova olduğunu görmüştük. Duvardaysa şunlar yazıyordu: "Arkadaşımı kurtar, o diğerleri tarafından zorbalığa uğruyor." Buna karşılık zorba çocukları temsil eden bowling labutuysa şöyle cevap veriyordu: "Bu salağı kurtarmak istiyor musun? O zaman öğle yemeği parasını bize ver." Yani artık bilmeceleri birleştirebiliriz. Hepimiz artık öğrendik ki Bambanella iyi bir öğretmen olmaya çalışan biri ve bu yüzden sürekli bize sorular soruyor ya da hiç olmadık yerlerde sürekli tahtaya bir şeyler çizmeye çalışıyordu. 2. bölümde ondan kaçtığımız sahnede ise bize şöyle sesleniyordu: "Bu sefer iyi bir öğretmen olmaya çalışmıştım." Yani tüm bunları birleştirdiğimiz zaman Bambanella, Şerif Toaster tarafından en büyük travmalarından biriyle yüzleştirilerek hapsedilmiş. Burada da gördüğünüz gibi Bambanella bu zorba öğrencileri temsil eden bowling labutlarıyla etrafı çevrilmiş bir şekilde duruyor ve sanki onlardan korkarak zorbalanıyormuş gibi bir hali var. Bu da tabii ki bize Şerif Toaster'ın aslında iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tekrardan düşündürtmeye başlıyor. Peki sizce Şerif Toaster bu hikayede iyi bir karakter mi yoksa kötü bir karakter mi? Aslında 4. bölümde Şerif oyunun büyük bir kısmında bize yardım etse de ve son bölümde birlikte asansöre binerek olay yerinden ayrılsak da bu soruya dair şüpheler hala devam etmekte. Biliyorsunuz ki oyunda bazı vaka güncelleme raporları bulmuştuk ve çoğu zaman bu raporlar oldukça iyi incelenmediği için hikayenin büyük bir kısmı bence gözden atlanıyor. Öncelikle bu raporlardan anladığımız kadarıyla Şerif Toaster'ın western yani kovboy filmlerinden hoşlandığını biliyoruz. Tabii ki
Şerif araştırmacıların yapmış olduğu deneyler sonucunda böyle bir hale gelerek kovboy filmlerine bağımlılık duysa da bunun aslında bir sebebi vardı. Araştırmacılar Şerif'in karakterini belli bir kahraman haline büründürerek çocuklara koruyucu olarak hizmet etmesini sağladılar. Ancak gördüğümüz bu güncelleme raporlarında 9 numaralı vakaya dair, yani Şerif kurbağaya dair bazı ilginç gelişmeler bulunmaktaydı. Şerif yapılan deneyler sonucunda western dünyasına istenilenden çok daha fazla maruz kalmıştı ve bunun sonucunda da kendisini Bamban çetesinin koruyucusu olarak adamaya karar vermişti. Fakat bir noktada bu iş öyle bir yere vardı ki Şerif Bamban çetesinin bir parçası olmayan herkesi suçlu olarak görüyordu. Hatta buna tesis personelleri, cansız nesneler ve çocukların bile dahil olduğu da belirtiliyor. Buna kanıt olarak hatırlarsanız 3. bölümde Şerif Toster görevini yaptığımız sırada bizden suçluları yakalamamız isteniyordu ve suçlu olarak bahsedilen şeyler ise tamamen cansız kovalardan oluşuyordu. Daha da kötüsü ise raporda Şerif'in suçluları yakalamak için kullandığı yöntemlerin insanların hayatta kalamayacağı kadar şiddet içerdiği de belirtiliyor. Yine de başka bir güncellemede Şerif'in isterse yakaladığı kişileri ölümcül bir şekilde hapsetmekten kendini alıkoyabilme yeteneğine sahip olduğu ama bunu tercih etmediği de yazıyordu. Yani Şerif istediği zaman kendine engel olarak kimseye zarar vermeyebilir ama Queen Bonselia itaat edene kadar aslında bu yöntemi tercih etmeyerek etrafına şiddet içeren davranışlarda bulunuyordu ve bu davranışı Queen Bonselia'ya itaat etmesinden sonra değişti. Sonrasındaysa bizim şu an tanıdığımızı düşündüğümüz asil ve onurlu bir kurbağa haline geldi. Aslında Şerif Toster deneyler sırasında Vaka 6 ile, yani Bamban'la aynı odayı paylaşıyordu ve Bamban'a itaat ederek emirlerini de ondan alıyordu. Fakat Bamban'ın aslında bazen iyi bazen de kötü bir kişiliğe büründüğünü bildiğimiz için muhtemelen deneyler sırasında Bamban'ın kötü kişiliği daha çok ön plandaydı. Şerif'in Bamban'dan emir alarak daha tehlikeli şeyler yapabileceği düşünüldüğünden dolayı ise Şerif Toster Bamban'dan uzaklaştırıldı ve sonrasında ise sadakatini uzun bir aradan sonra daha iyi bir hükümdar olduğunu düşündüğü Queen Bonselia'ya adamaya karar verdi. Evet dostlar, her ne kadar olaylar böyle gelişse de şu an bir başka sıkıntı daha var. O da kraliçe şu an ortalarda yokken Şerif Toster tekrardan farklı bir kişiliğe bürünerek acımasız haline geri mi dönecek, yoksa kraliçe için mücadele etmeye devam mı edecek? Çünkü biz şu an her ne kadar Şerif Toster'ı bize yardım eden biri olarak görsek de bir zamanlar Bamban çetesinin de en yakın dostu olan Şerif 4. bölümde bütün Bamban üyelerini tek tek yakalayarak hapsediyordu. Yani bu dev kurbağanın her ne kadar kocaman bir gülümseme ifadesi bulunsa da tüm bu ifadenin arkasında uğursuz bir şeylerin olduğunu söylemek de mümkün. Şu an her ne kadar bizi dostu olarak gördüğünü düşünüyor olsak da unutmayın ki bir zamanlar Bamban çetesini de öyle görüyordu ve sonucunu hep birlikte gördük. Bu yüzden Şerif Toster benim için hala güvenilemeyecek karakterlerin başında gelmeye devam ediyor. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz gizemlerin ve teorilerin devamını istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki kanalımız daha çok yeni ve büyümek için de sizlerin yardımına ihtiyacım var. Bu yüzden unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada kendi fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.